Al o zaman evinde bak kardeşim. Tamam mı? Al evinde bak. Ya titriyorum şu an ya. Hiçbir şey yok. Hep ithalat. Ben acaba düşünüyorum, ülkemiz ele mi geçirildi? Arapça okuduğun Doğan'ın Türkçesini çevirmeye korkuyorsun. Niye? Çünkü Cübbeli Ahmet denen bir adam var. Yaşlılar ve cahiller oy vermesin abi. Bizim madenleri bu adamlar almış, bildiğin yabancılara vermişler. %5, %10 bize kalıyor. %90 onlara. Verdiği zarar var. 200 bin tane ağaç. Ben izledim bugün, şok oldum yani. Hani kimse bunu konuşmuyor. Bahçeli kim ya? Bana ne Bahçeli'den? Yani Bahçeli gelmiş bilmem kaç yaşına. 2000 yılını da hatırlıyorum. Ben Erbakan zamanını da hatırlıyorum. Eskisini de hatırlıyorum. Ya hep bir düzen var. İnsanları böyle şey yapıyorlar. O zaman atıyorum teröristler, PKK muhabbeti falan vardı. Dışarıda kimse PKK diyemiyordu. Cesaret yoktu. Şimdi de FETÖ muhabbeti var. Ya biz salak mıyız bu kadar ya? Salak mıyız yani? Tamam, okumuyoruz, etmiyoruz. Bu kadar salak da değiliz. Zeki insanlarız. Ben şu ülkede yaşlı insanların oy kullanmasını istemiyorum abi. Gerçekten istemiyorum. Çünkü yaşlandıkça insanın IQ'su düşüyor. Görüşü daralıyor. Ve tutulmuşlar eskiden böyle, eskiden şöyle. Ya kardeşim bana ne eskiden? Bana ne ya? Ya Elon Musk diye bir adam var. Yurt dışında, Almanya'da insanların uğraştığı şeylere bak. Bizim burada bir tane insanın aklı yok ki demiyor. Mesela bu devlet bana, devlet niye var başımda benim? Devlet kavramı nedir ya? Bak ben ilkokul mezunuyum. Ben ama salak değilim. Açıp okup merak edip bakıyorum hani ne nedir diye. Devlet bize bak, hani bizi bir, nasıl diyeyim, bizi bir yerde böyle bir sınırın içine koyup bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır, değil mi? Hayat şartlarımızı iyileştirmek zorundadır. Bu başa gelen milletvekillerinin de bizden kat kat akıllı olması lazım, doğru mu? Öyle değil mi? 4 tane, 5 tane, 6 tane dil bilecek, lisan bilecek. Doğru mu? Şimdi bizim mesela ordumuzun bile yarıya düşürmüşler tuğgeneral sayısına. Kimse bunu konuşmuyor. Akdeniz'i sarmışlar, kimse bunu konuşmuyor. 2 tane yalandan gemi yapmışlar. Neymiş? Biz orada şey yapıyoruz. Yapıyoruz bir şey. Nereden bileyim ben? Senin bir şey bulduğunu biliyor muyum? Mesela diyorlar ki bizde belge var, şu var, bu var. Göster belgeni o zaman. Bir şeyi suçluyorsan itham ediyor. Ya insanlar bu kadar mı salak? Demek ki salağız abi. Ben sinir küpü oldum yani. 200 bin tane ağaç gitmiş. Kanadalı bir şirket. Kendi ülkesinde canlı yayın yapıyorlar. İşte spiker ona soruyor. Bir sorular soruyorlar. Adam bizi resmen böyle Çinli muamelesi yapıyor. Ama bizim ülkemizde doğru bir şey yok ki. Hani bir tane şeyi gündem yapıp da onu konuşacak şeyimiz yok. Her tarafı bozulmuş. Suriyeli diyorsun. Bir taraftan Suriyeli'yi savunan salaklar var. Gerçekten salak bunlar. Ya analitik düşünemiyor. Hani bu düşüncenin ne olduğunu bilmiyor. Hani bir şeyin sana yararı varsa zararı da vardır. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok ya. Çıkıyorlar, yaşlı insanlar gidip oy kullanıyorlar. Kullanmasınlar abi. Benim anam babam da hatalı. Çünkü dar kafalı, dinle bakıyorlar. Kardeşim din, Allah yukarıda değil mi? Her yerde Allah hatta. Al sen gidip namazını kıl. Kim sana engel oluyor? Kimse olmuyor değil mi? Biz şu an öyle bir hani medya öyle bir olmuş ki aptalca muhabbetler konuşuluyor şu an. İnsanların zekasını düşürecek şeylere geliyor. Hani zeki insanlar normalde bunları konuşmaz. Bunları asla konuşmaz. Bu tartışmalar yapılmaz. Ama öyle bir olmuş ki yani akıllı insanlar bile aptalca muhabbetlere gidiyorlar. Neymiş? Bahçeli bunu yazmış. Tayyip demiş ki böyle, o demiş ki böyle. Bana ne? Kimse sormuyor Tayyip'in kaç tane uçağı var. Kimse sormuyor Tayyip kaç tane saray var. Her yerde saray yapıyor kendine. Niye bunu sormuyorsunuz? Yapılan hırsızlıklar var. Yolsuzluklar var. Bakan yaptı mı doğru. Vatandaş yapınca suçlu. Hadi ben CHP'nin başındaki adamı sevmiyorum. Hani diyor ya biz gençlere bırakacağız diyor falan filan. O zaman çekil kardeşim. Çekil sen. Senin yüzünden oy vermiyorlar. Mesela İmamoğlu geldi söz veriyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dur abi, her gün canlı yayına çık. Mesela senin peşinde 5 milyon insan var. Mesela niye sen İzmir'deki Kaz Dağları'nı gündeme getirmiyorsun? Elindeki gücü kullansana kardeşim. Adam orada 3 milyon ons altın bulmuşlar. 120 milyon ton toprağı siyanürle zehirleyip onu alacaklar. 5 tane 10 tane çevre şeyi var, savunucusu var. Nerede bizim insanlar? Bugün izliyorum, Antep'te insanlar isyan ediyor Suriyelilerden. Ulan adamlar size öküz diyordu, öküz diyordu size. Hak ettiniz. Şimdi Suriyelilere şey diyorsunuz. Bizim karımıza, kızımıza bakıyor. Siz de onların kızına bakıyordunuz. 3. 4. karı yapınca neredeydiniz? İşinize geliyordu değil mi? Abi cahillik bizim toplumun en büyük yarası. Ben öyle bir doldum ki bunlara. Hani halen de çıkıp Bahçeli böyle dedi, o böyle. Ya bunlar kim ya? Kim abi? Ya bir kere parti nedir, sağ nedir, sol nedir, kim biliyor bunu? Yok Müslümanlık, Hristiyanlık. Lan Müslümansak niye zengin değiliz?
Mesela git Dubai'ye bak. Sen bir Dubai'ye git. Dubai'nin vatandaşının gözüne bakamazsın. Cezası ağır. Ama Türkiye'de biz abi şeyiz ya. Parası olan bizi eziyor. Şimdi milletvekilinin benden ne farkı var? Ben kendimi karşı karşıya koyayım. Benim IQ'm ondan yüksek çıkar. Ne yapıyor? Analitik ne düşünüyor? Ben de cebimi doldurmasını bilirim. Yani çalmak, çırpmak ya da 3-5 tane zengine peşkeş çekmek yani başarı mı oluyor? Başarı bu mu? Bizim salak insanların gördüğü de bu. Böyle oldukça hiçbir kusura bakmasın. Yarın öbür gün iç savaş olduğunda, tamam mı? Ya biz kendi kendimize ölür mü? Ağlamayalım sonradan. Zamanında yani böyle bak konuşmuyoruz ya, duyarsızız ya, benciliz ya. Ya ben Ukrayna'ya gittim tatile. Ya küçücük çocuklar bağırıp çağırmıyor. İnsanlar yere sigara atmıyor. Karşıdan karşıya geçiyorsun, arabalar duruyor. Kar yağdığında bile adam yokuşta durdu ya. Burada şuradan şuraya geçiyorum. Belediye otobüsü şoförü, minibüsçü. Adam ezecek ya, böyle kalıyorum arada. Şimdi böyle bir millete bunlar da haktır kardeşim. Gerçekten haktır. Cahilliğimizin cerebesini çekelim. Ben hani araştırmayıp beleşçi böyle hava oturan insanların yüzünden bu şeyi çekiyorum ya. Daha da beter olsunlar. Daha da beter olsunlar. Hani isyan ediyorlar ya. 1 gram üzülüyorsam şerefsizim. Ekmek parası bulamıyor. Bak burada Ramazan çadırı oldu. Ya titriyorum şu an ya. Saat 6'da millet kuyruk olmuş. Lan bu kadar acınası haldesiniz. Daha ne olmasını istiyorsunuz? Tutturmuşlar S-400'müş, F-35'miş, bilmem neymiş. Kardeşim S-400'ü kime alacağım mesela? Bak hani bakıyorum ya, hepsine baktığım için. Kim sana saldırabilir? Amerika, Rusya. Başka kim var sana saldıracak? Sen Amerika'ya düşman mısın? Değilsin. NATO üyesi misin? Üyesisin. Rusya'dan niye onu alıyorsun? Rusya mı sana saldıracak? Derdin ne? Niye böyle o 5 milyona yakın Suriyeli'yi soktun buraya? Diyorlar yani ekonomik kriz var. %14 diyorlar. 5 milyonu düşünsene. Kaçlık bir iş kesimine hitap ediyor. Bu adamların verdiği zarara bak. Bu adamlar yüzünden artan fiyatlara bak. Kiraya, yemeğe, gıdaya. Zaman dedik ya Müslüman, ümmet. Ya başlarım öyle Müslümanlığa ya. Ben yaşayamadıktan sonra şu hayatta umurumda değil. Ben hayata bir kere geliyorum, adam gibi yaşarım. Hani yok ümmetçiyiz, yok biz bakacağız. Al o zaman evinde bak kardeşim. Tamam mı? Al evinde bak. Böyle cahil, gerizekalı olursak kusura bakmasınlar, böyle. Bak Mısır'da nasıl iç savaş çıktı? Baksınlar. Irak'ta nasıl çıktı? Baksınlar, araştırsınlar. Suriye'de nasıl çıktı? Baksınlar. Esad'a kötü diyorlar. Ya Esad'ı gidip gördün mü? Suriye'ye gidip Suriye'deki Esad'ın kontrolündeki alana gidip baktın mı? Belki tatil yapıyorlar. Bu kadar mı malsın ya? Ya aç bak sadece bak. Bak telefona yasa getirdiler. 1500 TL'nin üzerine artık yapıştırıyorlar. Yüzde bilmem kaç yüz. ÖTV. Adamların ürettiği bak, adam Almanya'da arabayı 100 bin liraya üretiyor. Ham maddesini topluyor, işçinin parasını veriyor. Karını cebine koyuyor. Bizim ülkemizde 200-280 bin lira. Niye bunu sormuyorsun? Ha yok Kürt, Türk, Alevi, Sünni. Hala böyle aptalca muhabbetlere uğraş. Ya ben işe gidiyorum geliyorum. Kimse bana karışmıyor. Ben Kürdüm. Kimse karışmıyor. Ne biliyor musun konu? Bağnazlık. Bak Çin'de adamlar yarış yapıyor. Mesela küçük bir Bluetooth cihazım 100 tane çeşidi var. Moda ne biliyor musun? Koyuyor oraya. Biri onu 2 dolara mal ediyor. Öbürü 1,5 dolara mal ediyor. Öbürü 3 dolara mal ediyor. Adam düşün oradan buraya 2 dolara ürün yolluyor. Kargosu dahil. Sen de burada işte Suriye'de bilmem neydi açız. Ya ne açsın kardeşim? Açsan defol git dilen ya. Git dilen. Zamanı geldiğinde kendini göstermezsen sonra ağlama. Bak kaç tane genç beni izliyorsa şuna baksın. Ailelerine baksın kardeşim. Ailesinin, annesinin, babasının sözünü dinlemesin. O eskiden de. Eskiden anne baba iyiydi, doğruydu ama şimdi değiller. Değiller kardeşim. Hepsi bağnaz. Hepsi körü körüne bağnaz. Ya diyorlar ki başımızdaki adam gitse biz yıkılırız. Niye, Allah mı o? Ne özelliği var? Ya ne özelliği var? Konuşturuyor mu kardeşim seni? Bunu görmüyor musun? Başbakan hakaretten, Cumhurbaşkanı hakaretten içeri atıyor. Ne hakareti? Ne diyorlar? Eleştirmek hakaret mi? Ha? Hakaret mi? Ya anlamıyorum ya, bunu görmüyor mu insanlar? Yani ne olması lazım? Ne olması lazım yani? Şu an bir sürü hapishane yapılıyor. Milletvekillerin bak 5 para etmediği şuradan anlaşılıyor. Bak hepsi 5 para etmez. Sağda soluda. Niye biliyor musun? Kendilerine zam yapıldığı zaman mecliste hepsi hazır kadro bekliyor. Onaylıyorlar. Milletin hala bir problem oldu mu kimse yok. Ve de milletvekilleri zenginden seçiliyor. Niye abi? Niye, onlar çok mu zeki? IQ'su çok mu yüksek? Ben onun bindiği arabaya binemez miyim? Kullandığı helikopteri kullanamaz mıyım? Bak yemin ediyorum onların yaptığı şeyin fazlasını yaparım ben.
Tamam, bana da öyle bakılsın, ejder meyveleri verirsin, ben de yaparım. Kimsenin benden üstünlüğü yok kardeşim. Diyorlar ki Fatih'in torunuyuz. Şu an 200 bin ağaç katledildi. İşine geldi mi torunsun, işine gelmedi mi ne bu? Canı cehenneme ya. Bizim şu an 15 senede bütün maden kaynaklarımız gitti. Hani bir benim baktığım kadar baksalar bu olaylara, ya bir görüp anlasalar isyan ederler ya. Bu kadar mı biz talan ediyoruz? Şu an bildiğin yağmacı düzeniz ya. Madenin hangisini işliyordun? Ha? Madenin hangisini işliyordun? Hangi madenin? Çayeli. İzmir'de kaz. Tamam, ben senin nereye olduğunu Çayeli'nde sormuyorum. bakır çıkıyor. Ha? Japonlar çıkartıyor. Gürcistan'a götürüyor. İşliyor, getiriyor. Bize satıyor. Tamam, Nasıl oluyor bu? Ben de onu şikayet ediyorum zaten. Ya onu şikayet ediyorsan o zaman zamanında verilenlere bak. Zamanından beri Onu kullanamıyorsun. konuşuyorum zaten ben de zamanında. Boru kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun. Borun çıktığı yerde uranyum çıkıyor. Toryum çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Niye çıkartamıyorsun? Niye işleyemiyorsun? Niye? Kuyruğun bağlı. Niye, kime bağlı? Kim işletmiyor? Ya anlaşmaların var kardeşim. Allah'ın seversen. Kardeşim ne biliyor musun? Anlaşman şu. Sağcı, ya sağcısın ya solcusun. Onu Bu geçeceğiz. bağnaz Öyle bir düşünce. şey Başka yok. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hani biz kurtulmuştuk? Öyle bir şey yok. Biz kurtulmuş olsaydık. Bir saniye bir şey soracağım. Biz kurtulmuş Niye Erbakan olsaydık- geldiğinde? Bak dinle. Erbakan geldiğinde niye bu şeyler düzeldi de Erbakan gittikten sonra böyle oldu? Adam motor üretti. Geldi niye bir devam edilmedi? Ha? Niye mi? Niye devam edilmedi? Ya adamı indirdiler. Bizim insanlar doğruya bakmıyorlar ki. Yanlış kimse onun peşinden gidiyorlar. Tamam bugüne kadar niye yapılmadı o zaman? Ümmet, Allah kitap. Ya kitap aç oku kardeşim. Tamam bugüne kadar niye okumayıp yapılmadı? böyle koyun Şu anda gibi metroya biniyorsun değil mi? arada bir biniyorum. Arada bir biniyorsun. Olsun biniyorsun sonuçta. Kaç sene geriden geliyorsun metroda? Çok. 60 sene, 60 sene geriden geliyorsun. Adamların 60 sene önce kullandığı makinaları getirdik, yeniledik, kullanıyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Niye yapmadılar? Ya 15 sene ben de öncesine ondan kadar bahsediyorum. niye yapmadılar? Ben de ondan bahsediyorum. Bak, Ben de 15 sene ondan öncesine bahsediyorum. kadar Bak, diyorum, niye ondan yapmadılar? bahsediyorum. Zengin başa gelirse olacak budur kardeşim. Aynı şeyi söylüyorsunuz abi şu an. Sen benim dediğimi aynı şeyi şeyi söylüyorsun söylüyoruz zaten. da. Farklı yerlerden aynı gidiyoruz. konu. Farklı yerlere gidiyoruz. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani. Uzun lafın kısası. Bak mesela Fransa'da insanlar hakkını arayabiliyor mu kardeşim? Adam Rusya'nın komple Arıyor değil mi? diyor ya. Mesela Rusya savaşı. Batı ülkelerini arayabiliyor hakkını. Biz Almanya ülkemiz savaşta haklı arayamıyoruz. Çünkü tartışıyoruz. Ya kardeşim bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Bitti. Yanlış yapanı indireceksin aşağı. Adam Japonya'ya gidiyor. Japonya'daki okul mantığını getiriyor. Ya adam orada bir sürü araba üretmiş. Yarış motoru çıkar diyor. Bir sürü şeyini kullanıyorsun sen. Niye onları almıyorsun? Bizim millet de diyor ki ha öyle olmalı. Üniversite tartışmasını yapıyorlar bir de bunun. Bunu konuşuyor insanlar. Ya demiyor ki bu ne ya? Biz aptal mıyız bu kadar diyemiyor kimse. Bak mesela arkadaşlar ki metroyu oradan almışlar buradan almışlar. Ya ne gerek var? Bana ne bundan? Ben cebime giren paraya bakıyorum. Benim ülkem şu an benim mi ona bakıyorum. Ben başka bir şeye bakmıyorum. Yok onun ya ben onların yarattığı algı içinde boğulmak da istemiyorum. Bu adamlar kaosu yaratıyor. Yönetiyorlar. Bizim insanlar da kaosu konuşuyor. Niye konuşuyorsun ki? Konuşma. Senin işin ne abi? Sen çıkmışsın oraya bizi yöneteceksin değil mi? Bizi idare edeceksin. Vizyonsun yani orada. Bizi idare etmen için, şey yapman için güzel bir şeyler yapman lazım. Fabrikalar kurman lazım. Tarımda bir şeyler yapman lazım. Hiçbir şey yok. Hep ithalat. Ben acaba düşünüyorum ülkemiz ele mi geçirildi? Hani diyorlar ya İsrail böyle, Amerikan böyle. Ben inanmıyorum. Araştırsınlar Türkiye'deki Amerikan şirketlerini, İsrail şirketlerini. Madem bu kadar düşmanız ne işleri var burada? Ben inanmıyorum yani buna. Ama sen bunu yaşlı kesime sor. Allah kitap. Sen böyle Allah kitap de. Allah demiş ki sana Kur'an göndermiş oku demiş. İkra demiş değil mi? İkra oku. Sen ne yapıyorsun? Duyuyorsun. Arapça okuduğun duanın Türkçesini çevirmeye korkuyorsun. Niye? Çünkü Cübbeli Ahmet denen bir adam var. Doğru mu? Uçan tesbihler satıyor. Süper kıbleler satıyor. Ya Adnan Oktar vardı ya. Ya böyle bir ülkeyiz ya. Akıllı toplumda bu olmaz abi. Bak Japonya'da adam görevini yapamadım istifa ediyor. Doğrusu budur. İnşallah hani bu gençler hani bunu dinler de annesine babasına bakar da onları örnek almaz. Yaşlar oy vermesin. Yaşlar ve cahiller oy vermesin abi. Bu kadar. Ne istediğini bilen insanlar oy versin. Hani bir tane sanatçı demişti ya çobanla benim oyun bir mi? Ben hak vermiyordum ama şimdi hak veriyorum. Bak ne hale geldik. Bir daha da biz kim bilir ne zaman düzeleceğiz ha. Hep yani buna kötü diyeceğiz. Aynı hani bunun geldiği zaman öbürüne kötü diyorduk ya. Ona sarıldık. Şimdi de aynı şekilde başkasına sarılacağız. Hani denize düşen yılana sarılır ya. Hani bundan kaçacağız başkasına gideceğiz. Ya niye böyleyiz? Ben bunu çok üzülüyorum ya.
Lütfen uyansınlar artık ya. Savaşmasınlar ha. Uyansınlar, uyansınlar. Ne istediğini bilsinler. Haklarını bilsinler. Polis gelip sana bağırmasın. Bir atıyorum avukat gelip sana artistlik yapamasın. Anladın mı? Neden bunlar bunu yapıyor? Çünkü hakkını bilmiyorsun. Konuşamıyorsun. Kendini ifade edemiyorsun. Hakkını bilsen, kardeşim şu yasada sen bana böyle bir şey yapamazsın. Senin böyle bir hakkın yok. Ha çok mu diretiyorsun? Çekerim seni. Korkuyorlar. Ne devlet baba? Yok abi öyle bir şey. Devlet benim ya. Ya bilmiyorum, insanlar iyice takip etsinler. Ne yapacaklarını, hani artık oy verirken de çok dikkat etsinler. Hani böyle mesela Antep'te adamlara öküz dediler. Ne oldu? Başa geldi. Şimdi de ağlıyorlar. Üzülüyor muyum? 1 gram üzülmüyorum. Beter olsunlar. Açlıktan nefesleri koksun ya. Ev bulamasınlar, dışarıda yatsınlar. Niye? Ulan adam sana öküz demiş. Daha ne olmasını bekliyorsun? Değil mi? Suriyeli diye ağlıyorsun şimdi. Ekonomi diye ağlıyorsun. Konuşmasını bilmiyorsun. Açıp kitap okumuyorsun. Kendini geliştirmiyorsun. Sonra da ağlıyorsun. Çünkü çok oy kaybettiler bundan. Anladın mı? Bu adamlar da akıllı yani. Biraz geç geliyor kafaları. Hani çok uyanık olsa biz şu an hiç konuşamazdık. O yüzden hani elinizde imkanlar varken insanları bir şey yapın. İyice bir bilinçlendirin, uyandırın. Özellikle cahil kesimi.